Yemek okulumuza hoş geldiniz. Ben Burak, burası da Ekmek Teknesi. Artık biliyorsunuz biz Ekmek Teknesi'nde sadece ekmek değil, hamur işleri ve tatlılar da yapıyoruz. Bugün de en sevdiğimiz, Fransa'dan gelmiş ama bayağı ciğerimizin ortasına oturmuş ekleri yapacağız. Ekler deyince aklınıza gelen ilk resim, çünkü ekler aldı yürüdü artık. Bayağı eklerin zinciri falan var, böyle pembeli morlu yeşilli geliyorlar. Ben klasik en sevdiğimiz haliyle ekleri yapacağım. Eklerin önce hamuruyla başlayacağız. Eklerin hamuru nedir? Şu hamuru. Aslında ekler, profiterol, hatta tulumba falan, hani bu İspanya'da churros var ya. Bunların hepsi aslında aynı hamur. O hamuru yaparak başlayacağım. Aslında biraz karmaşık görünen ama birkaç ufak numarayla çok kolay olan bir hamur. Bunun için bir tane tencerem var. Bunun içine 110 gram tereyağı koyacağım. Şimdi önce bir kısık ateşte tereyağı çok hafif erisin. Şu hamur nedir? Önce tereyağı ve suyu tencerede karıştırıyoruz. Ondan sonra ona unu yediriyoruz. 250 gram su ekliyorum. Şimdi bunlar kısık ateşte, çünkü eğer tereyağı erimeden su kaynamaya başlarsa su buharlaşıyor ve sizin tarifinizin oranı değişiyor. Un da aslında hacim olarak suyla aynı. Yine bu bardakta bir parmak eksik ama kendisi 180 gram ediyor. Bu noktada hamura şeker ekleyenler de var. Biraz tercihe kalmış ama ben eklemiyorum. Çünkü hani bu şu an biz onun içine tatlı bir krema yapacağız. Üzerine çikolata süreceğiz ve tatlı bir eklerimiz olacak. Ama isterseniz siz içine bir peynir kreması koyabilirsiniz ya da bir sebze püresi koyabilirsiniz ve tuzlu bir ekleriniz de olabilir. Şunun içine bir tutamda tuz atıyorum. Ve artık kenarlardan baloncuklar çıkmaya başladığında şöyle bir altını kapattım önce. Onu da şöyle süzgeçten de geçirebilirsiniz. Ama şöyle hafif hafif atıp çok vakit kaybetmeden altı kapalı unu ekledikten sonra şöyle spatula ile iyice eze eze un topağı kalmayana kadar karıştırıyorum. Büyük bir çoğunluğu karışıp aslında şöyle bir toparlanınca altını tekrar kısık ateşte açıyorum. Ve çok değil aslında. 1-2 dakika bunu böyle pişireceğim. Ve bunu yaparken sürekli karıştıracağım. Burada aslında eski usul Fransız ekolünden gelen ustalar asla içine metal veya silikon spatula koymazlar. Tahta kaşık olur derler ama silikon daha iyi topluyor, üzgünüm. Aslında yani bu tam bir hamur değil. Hani böyle pankekin, krebin de bir karışımı olur ya, İngiliz yabancıların batter dedikleri. Bu ona yakın bir hamur hatta. Şu an öyle değil ama yumurtası da eklenince öyle biraz akışkan bir hale geliyor. Çünkü zaten torbadan sıkıyoruz. Hamur gibi şekil vermiyoruz. Hiç kenarlara yapışmayan bir hale gelmesi lazım. Bu artık 2 dakikası oldu. Altını tam kapattım. Önce birazcık tencerede karıştıra karıştıra serinletiyorum. Çünkü buna daha yumurta ekleyeceğiz ve hali sıcağı yumurta eklersek yumurta pişer. İlk harını aldıktan sonra direkt mikserin içine atacağım. Ve onu da birazcık çevirip soğutacağım. Hadi. Şimdi şöyle bunu bir çalıştırıyorum birazcık soğusun diye. Hamur birazcık serinledikten sonra sıra yumurtasını eklemeye geldi. 4 tane yumurta yetiyor ama şu hamurunda yapılan en büyük yanlış genelde aman yumurta kokar diye yeterince yumurta eklememek. Aslında eklemek lazım ki kabarmasını sağlayacak olan şey içi böyle boş olsun ki, pofidik olsun ki, hovarda olsun ki biz onun içine krema doldurabilelim. Şimdi bunu tekrar çalışıyorum düşük devirde ve teker teker ekliyorum. Yumurta ekleyince önce bir her şey dağılacak. Allah'ım ne oldu bu diyeceksiniz. Ama ondan sonra birazcık daha karışınca tekrar toparlayacak ve böyle krema gibi bir hal alacak. Bulup. Bak. Önce ayrılıyor, görüyor musun? Şimdi ise artık tekrar bak birleşmeye başladı. Çünkü neden? Makine zorlanıyor. Bu noktada ne yapıyoruz? Hemen bir tık artık iyice karıştı. Şöyle bir bayağı yoğun bir kek karışımı haline geldi. Hamur artık hazır. Bunu birazcık dinlendireceğim ben, soğutacağım ki şekil verdiğimde, bunu sıkma torbasından sıktığımda şeklini daha iyi koruyabilsin. Ama bu haliyle de kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil eğer düz yapacaksanız. Hamur birazcık bekleyip serinlerken ben de içine dolduracağımız lezzetli kremayı yapacağım. Bu bizim mutfakta çok sık kullandığımız kolay bir pastacı kreması diyebiliriz. Hafif de. Bunun için 2 kaşık unu tencereye atıyorum. Tencerenin altını açtım. Böyle orta kısık ateşte.
2 kaşık unu attım. Üzerine yarım bardak şeker ekliyorum. Ve de 1 paket vanilin ekliyorum. Ve tabii ki bir tutam tuz attım. Sütünü eklemeden önce şunları bir iyice karıştırıyorum. Şimdi buna da aynı bu bardakla 1 bardak süt ekleyeceğim. 350 mililitre. Biz normalde sütünü biraz daha fazla yapıyoruz ama ben şimdi daha yoğun olsun ve akmasın diye birazcık azalttım sütünü. Hatta o birazcık kıvamını bulurken ben de şurada yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ayırıyorum. Çünkü bana sadece sarıları lazım. Şu muhallebi arada çırpıyorum. Göz göz olana kadar böyle olacak. Ondan sonra birazını şunu alacağım ve yumurtalarla karıştıracağım ki yumurtayı direkt buraya atarsam kesilir gibi olur. Böyle içinde pıhtı pıhtı kalır. Şöyle hemen alıyorum, birazcık döküyorum. Şöyle hemen karıştırıyorum. Zaten kremaya güzel rengini verecek olan da buradaki yumurtalar. Evet. Altını tekrar açtım. Kısık ateşte. Yumurtalar da iyice karışsın. Böyle de bir iki göz göbek atsın. Ondan sonra sosum da hazır. Altını kapattım. Ve daha sıcağı üzerindeyken 1,5 çorba kaşığı kadar tereyağı koyacağım içine. O hem böyle parlaklık verecek, hem de soğuduğu zaman daha diri kalmasını sağlayacak. O zaten kendi sıcağıyla hemen eriyecek. Krema da hazır. Burada benmariye su koydum. Üstünün çikolatasını eriteceğim. Sos şu an çok sıcak ya, daha dumanı üzerinde. Onu öyle bırakınca üzeri kaymaklanıyor. O yüzden şöyle birazcık oda ısısına gelene kadar şunu böyle arada bir serinleyene kadar karıştırmak lazım. Ondan sonra da üzerine kontak streç yapıp kapatacağız ama onu da çok sıcakken yapmayın. O zaman da böyle bir buharı çıkıyor, o streçe yapışıyor, orada yanıyor, sulandırıyor falan. Yani böyle oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini kapatmakta fayda var. Hatta durmuyorum. Şunu kenara alıyorum. Ben onu arada bir karıştırırım. Şurada da benmari tenceresini aldım. İçine böyle bir tane kare çikolata sütlü, bir tane de bitter koyacağım. Elimle kırıp kare kare içine atıyorum. Hamur dinlendi. Sırada onu tepsiye koyma var. Koyarken bir sıkma torbanız varsa işiniz çok kolaylaşacak. Şuna koyuyoruz. Böyle uzun bir şeyin içine koymak da işe yarıyor. Eğer ucuna bir duy takmak istiyorsanız da şunu şuradan kesip önce ucu geçiriyorsunuz. Ondan sonra hamuru dolduruyorsunuz. Benim sıkma torbam yok derseniz hiç dert değil. Klasik hani buzdolabı poşeti değil, biraz daha kalın olması lazım. Birazcık daha mukavemetli bir poşeti. Ve böyle yine bir köşesi aşağıya gelecek şekilde şöyle koyuyorum. Ve ondan sonra yine aynı şekilde hamur içine koyuyorum. Buna da isterseniz duyu takabilirsiniz ama hani duyunuz da yoksa onsuz da oluyor. Ben şimdi onu da göstereceğim. Şöyle iyice doldurduktan sonra şunu şöyle aldım. Zaten hepsi bir köşesinde. Böyle hop sıktım. Ondan sonra şöyle bir iyice çeviriyorum ki hem havası kalmasın. Ve bunun ucunu makasla kesiyorum. Kağıdın oynamaması önemli. Alttan ben suyla yapıştırdım. Hatta bunun usulünde birazcık hamurla bu kağıdı tepsiye yapıştırırlar. Sıkarken de ne kadar yavaş çekerseniz o kadar kalın olacak. Aklınızda olsun. Genellikle hep aynı hızda çekmeye devam edin ki çünkü yavaşlayınca kalınlaşıyor. Ondan sonra böyle göbekli, bombeli bir şey oluyor. Tabii ki tadında hiçbir sıkıntı yok ama görüntüsü daha güzel olmasını istiyorsanız hep aynı hızda gelmelisiniz. Şöyle sıktıktan sonra burada beklemiyorum. Böyle hop diye çekiyorum. Ondan sonra onların uçlarını düzelteceğim. Düzleri böyle. Yıldız uçlusu ki bence daha güzel oluyor. Bir de böyle yüzey arttığı için dışının çıtırı da daha fazla oluyor. Bir bıçak veya böyle bir kaşığın sapıyla suya batırıp şöyle çıp diye kesin. O zaman çok rahat ayrılacaktır ve düzgün olacaktır. Ya da döktükten sonra şöyle biraz elinizi ıslatıp şöyle şu köşelerini kenara doğru kaydırarak veya fazla yukarıda olan kısmın üstüne bastırarak düzeltebilirsiniz. Bundan sonra şu an bu tepside 10 tane var ama bütün hamurdan
30 tane çıkıyor. Böyle bayağı boşluklu yapın ki bayağı kabaracaklar, birbirlerine yapışmasınlar. Bunu fırına atacağım. 190 derece alt üstü çalışıyor. Fan yok. 20-22 dakika pişecek, böyle güzelce kabaracak. Hafif renk alacak ama çok kahverengi olmayacak. Ondan sonra görüşeceğiz. Şimdi hamurlar fırından çıktılar. Tam 22 dakika piştiler. Birazcık serinlediler. Göstermek istediğim, şu hamuru fırından çıktığında şöyle birbirine vurduğunuzda böyle tık tık etmeli. Böyle çıktığında yumuşacık bir hamursa üzgünüm ama olmamış demektir. Şimdi bundan sonra bunların içlerini doldurmaya geldi sıra. İçini doldururken yine iki yöntemimiz var. Hazırladığım pastacı kreması soğuduktan sonra yine bu poşetin içine aldım. Birinci yol, aslında bir tanesini aldım. Altından şöyle bir çapraz şekilde delik açıyorum. Çok da küçük olmayan bir şekilde. Şunu da ucunu kestim. Yerleştirip şöyle sıkarak bunun içini dolduruyorum. Ondan sonra burada çikolatamız vardı. Çikolata hala eridi. Sadece birazcık serinledi. Bunu böyle bu çikolatanın içine batırıyorum. Ve ekler hazır. Şöyle minik kağıtlar da kestim. Bizim Refik Adan'ın kağıtları. Şimdi şöyle oturtup, isterseniz direkt böyle de yiyebilirsiniz. Buzdolabına atıp böyle çikolatasını dondurabilirsiniz. Normalde ama üzerindeki çikolata direkt çikolata olmuyor. Çikolata sos oluyor. Böyle atıyorum. Biz şu an 140 gram falan çikolata kullandık. O kadar çikolataya bir o kadar da krema koyuyorsunuz birebir. Onun üzerine sos gibi oluyor ve hani dolaba da girdiğinde o katılaşmıyor. Yine böyle yumuşak oluyor. Ama ben onun böyle birazcık katılaşıp tıkır tıkır etmesini seviyorum. O yüzden direkt çikolata kullandım. Bir diğer seçenek, bunu yapamam derseniz ya da içerisine daha fazla sos koymak istiyorum derseniz bir ekmek bıçağı alıyorsunuz ve bunu ortadan ikiye yarıyorsunuz şöyle. Zaten içi çok boş olduğu için çok kolay olacaktır. Ondan sonra sandviç gibi bu sefer yine içine dolduruyoruz. Yine aynı şekilde çikolataya batırıyorum. Eklerleri yaptım. Şimdi birazcık herkesi bu kadar bekletmemek için ben sadece bir tabak yaptım ama 30 tane çıkıyor. İçte çikolata da yetecek, endişeniz olmasın. Bir ufak tadına bakayım diyorum. Bu kruvasanı söyleyeyim ama. Yaptıktan sonra kendi anlatır gibi aman şöyle böyle güzel. Demek biraz garip gelse de bu gerçekten çok güzel oluyor. Hepimizin her zaman favorilerinden olan ekler gibi tatlı istekleriniz varsa bana aşağı yazıyorsunuz. Ben de onları tabii ki seve seve büyük bir keyifle, iştahla yiyerek yapıyorum. Tabii videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Haftaya bir başka yaramazlıkta görüşmek üzere o zaman. Yaramazlık demeyeyim. Haftaya bir başka ekmek, hamur işi görüşmek üzere. Olmadı. O zaman bir tane daha yiyeceğim mecburen. Haftaya görüşmek üzere. Bu ne ya? Bana bunu yaptırıyorsun.